projeler yapmaya devam ediyoruz. Yine çok farklı bir uygulamayla karşınızdayım. Yapacağımız uygulamada M-Block üzerinde LED'imizin, buzzer'ımızın, servomotor kuklalarımızın üzerine tıkladığımızda bizim şu an elimizdeki LED'imiz, servomotorumuz, DC motorumuz ve buzzer'ımız aktif hale gelecek. Peki bunun için neleri kullanacağız? Pino kontrol kartı, 3 tane LED'im, buzzer'ım, servomotorum ve dönüştürücüsü, DC motorum, yaklaşık tam 5 tane bağlantı kablom, USB kablosu, pino kartım ile bilgisayarım arasındaki bağlantıyı kurmak için. Gerekli olan malzemelerim bunlar. Şimdi hemen bir LED'lerimizi nasıl bağlıyorduk onu hatırlayalım. LED'lerimizin üzerinde mor etiket bulunmaktaydı. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara LED'lerimi bağlayabilirim. Hemen kırmızı LED'imi bağlamakla başlıyorum. Kırmızı LED'imi ben kaç numaralı kapıya bağlayayım? 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Sarıyı 3'e, yeşili de 4 numaralı kapıya bağlayacağım. Sizler dilediğiniz mor renkli kapılara bağlayabilirsiniz. Bir de buzzer'ım bulunmakta. Buzzer'ımın üzerinde de mor renkli etiket vardı. Bu ne anlama geliyordu? Pino kartım üzerindeki istediğim mor renkli alanlara bağlayabilirim. Buzzer'ımı da 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Bütün bağlantıları oluşturduktan sonra bir çalışıp çalışmadıklarını kontrol edeceğiz. Ve servo motorumuz bulunmakta. Servo motorumuzu dönüştürücüsüne takarken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Bu da kablomuzun renkleri. 3 tane rengi bulunmaktaydı. Kahverengi, kırmızı ve turuncu. Dönüştürücü kartına takarken bu kabloların renklerini dönüştürücü üzerinde doğru yerlere denk getirmem gerekiyor. Kahverengiyi GND'ye, kırmızıyı 5 volta, turuncuyu da D0'a getirmem gerekiyor. Şu an kahverenginin GND'ye, kırmızının 5 volta ve turuncunun da D0'a denk geleceği şekilde takıyorum. Evet, şimdi pino kartıma nasıl bağlıyorum? Üzerinde mor renkli bir etiket vardı. Yani mor kapılara bağlayabiliyordum. Artık bunları bildiğinizi biliyorum. Hemen geliyorum. Ben 5 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz kapıya yani mor renkli kapılara bağlayabilirsiniz servo motorda. Harika. Ve DC motor. DC motorumuz da pino kartımızın üzerinde solda ve sağda 2 tane motor sürücü girişi bulunmaktaydı. Ben hemen sağdakine takacağım. A1 ve A2 olmak üzere sağ, B1 ve B2 olmak üzere de sol tarafta bulunuyor. Hemen şöyle A1, A2'ye takıyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi ise bir de servo motorum için şöyle kenarda dil çubuğuna ben servo motorumun koluna yapıştırmıştım. Onu da sonrasında takacağım. Şimdi hemen pino kartımız ile bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı oluşturalım. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da pino kontrol kartına takıyorum. Evet, harika. Şimdi ise bilgisayarından M-Block programını açabilirim. M-Block programını açtıktan sonra pino kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara geliyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. Kapattım şimdi. Uzantılara geliyorum ve uzantılardan pino seçilimi seçili. Arduino'da seçili ama Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kapatıyorum. Buradan seçili halden vazgeç diyorum. Kartlara geldim. Arduino'da seçili mi? Evet, seçili. Bağlan diyorum. Seri port deyip çıkan COM değerini seçili hale getiriyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu sizin kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de M-Block yazılımı ile pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Bununla birlikte pino kartımızın içerisine daha öncesinden kodları yüklediysek onları silmemizi sağlıyor. Ya da projeyi yaptık, bağlantısından, kodlarından, tasarımından, her şeyinden eminsiniz ama çalışmıyorsa yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hemen kapat diyorum. Şimdi ledlerimi kontrol ederek işlemime başlayayım. Yeşil bayrağı alıyorum. Hemen olaylardan yeşil bayrağı alıyorum. Robotlara geldim. LED durumunu değiştir kodunu alıyorum. 3 tane LED'im olduğu için 3'ünü de aldım. Kaça bağlamıştım? 2, 3 ve 4 numaralı kapılara bağlamıştım. Hemen geliyorum. 2, 3 ve 4. Hepsini yüksek yap diyorum. Evet, şu an 3 tane LED'im de yandı. Durduruyorum. Şimdi hepsini düşük yap diyeceğim.
yeşil bayrağı tıkladım. Şu an hepsi söndü. LED'lerim çalışıyor. LED'lerimle ilgili bir problemim yok. Hemen bir hızlıca buzzer'ımı kontrol etmek istiyorum. Şöyle LED'leri alayım aşağıya. Buzzer'ımın D1 notasını çalıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Bir duyabilmek için yine C4 notasını da yapayım. O daha net duyuluyor. Şöyle. Evet. Buzzer'ım da çalışıyor. Harika. Şimdi bir de servo motorumuzu test edelim. Şöyle taktım. Servo motorumu test etmek için de geliyorum. Pino'daki kodlar bölümüne, yani robotlar bölümündeki Pino kodlarının içerisinden servo motor kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 5'e. 5 numaralı kapıyı önce bir 90 açısına getir diyorum. Evet, şu an sanırım 90'da. Hemen bir sıfıra getirelim. Evet. Şöyle. 180'e gel. Harika. Tamam. Servo motorumuz da çalıştığına göre DC motorumuzu da kontrol edelim. DC motorumuzu kontrol etmek için de hemen kodlarımızda en aşağı bölüme doğru iniyorum. Burada Pinobot tekerlek diye bir kod bloğumuz var. Onu alıyoruz. Şu an göremedim. Pinobot. Şöyle şu kodlarımı atayım. Karışıklık olmasın. Pinobot sağ teker ve sol teker diye kodlarımız bulunmakta. Şimdi bunu şöyle yapacağız çocuklar. A1 ve A2'ye bağladığım için sağ tarafı seçtim demek oluyordu bu. Sağ tarafı ileri doğru 255 hızında döndür diyorum. Şu an gördüğünüz gibi dönüyor ama daha net görebilmeniz için hemen bir tekerlek takmak istiyorum. Şuradan aldım. Evet, gördüğünüz gibi daha net bir şekilde dönüyor. Yani DC motorumuz da çalışıyor. Şimdi ise artık projemizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen bütün kodlarımı şuraya atıyorum. Panda karakterimi hemen siliyorum. Çünkü ekrana neleri getireceğim? Şu an kullandığım modüllerin resimlerini getireceğim. Ben bunları daha öncesinden indirdim ve bilgisayarıma kaydettim. Bilgisayarıma kuklayı yükleme klasörüne tıklıyorum. Ve kaydettiğim kuklaların resimlerini seçili hale getirip yüklemesini istiyorum. Şu an buzzer'ımı getirdi. Hepsi geldi. Bir an gelmeyecek diye düşündüm. Şimdi hepsini sıraya koyuyorum. Şöyle DC motorumu şöyle alayım. Servo motorum. Şöyle. Evet. Düzenli bir yapı olsun istiyorum. Evet. Gayet güzel. Şu anda gayet güzel duruyor. Evet, şimdi ilk olarak yeşil ledimize gelelim ve sırayla başlayalım. Şimdi yeşil ledimize şunu söyleyeceğiz. Eğer biz mouse'la gelip yeşil ledimizin üzerine tıkladığımız zaman bizim buradaki yeşil ledimizin yanmasını isteyeceğim. O zaman geliyorum, hemen olaylara geldim. Buradan diyorum ki bu kukla tıklandığı zaman benim yeşil ledim yansın. Yeşil ledimi kaç numaralı kapıya bağlamıştım? Hemen bakalım. 4 numaralı kapıya bağlamışım. O zaman geliyorum, diyorum ki bu kukla tıklandığı zaman benim robotlar bölümündeki ledini değiştir kod bloğumu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamışım? 4 numaralı kapıya. O zaman geliyorum, diyorum ki 4 numaralı kapıyı yüksek yap. Yaklaşık 1 saniye bekle ve sonrasında tekrardan ne yap? LED durumunu değiştir. Tabii ki kaç numaralı kapıydı? 4 numaralı kapıyı düşük yap dedim. Şimdi geliyorum. Bu kukla tıklanınca bölümüne tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an ledim yandı ve söndü. Tekrar gösteriyorum. Yandı, söndü. Tekrar. Evet, gayet güzel bir şekilde şu an ledlerim çalışıyor. Yani yeşil ledim çalışıyor. Şimdi gelelim sarı ledimiz için aynı şeyi yapacağız. Olaylara geliyorum. Diyorum ki bu kukla tıklandığı zaman yine robotlardan ledim yansın. Kaç numaralı kapıya bağlamıştık biz sarı ledimizi? Hemen bir bakalım. 3 numaralı kapıya geliyorum.
3 numaralı kapıyı yüksek yap diyorum. Yine kontrollen 1 saniye boyunca bekle. Ve sonrasında led durumumu ne yap? Düşük yap. Geldim. 3 numaralı kapıya bağlı ledimi düşük yap dedim. Şimdi geliyorum, sarı ledime bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ışık yandı. 1 saniye sonra kapandı. Evet, ledim yandı, söndü. Tekrar isterseniz yeşili bir daha yapalım. Yeşile bastım, yandı, söndü. Sarıya basacağım şimdi. O da yanıp sönüyor. Şimdi aynı kodu kırmızı ledimiz için de yazacağız. Dilerseniz bunu kopyalayabilirsiniz. Şöyle sağ tıklayıp kopyasını çıkart deyip led yazan, yani kırmızı led kuklasının üzerine doğru gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman direkt zaten kuklanın içerisinde kod kopyalanmış olacak. Ama burada değiştirmemiz gereken bir yer var. Neresi orası? Kaçıncı kapıya bağladıysak onu seçmek. Gördüğünüz gibi şu an kırmızı kuklamın içerisindeyim. Yani kırmızı led kuklasının içindeyim. Ama 3 numaralı kapı seçili. Ben kırmızıyı kaç numaralı kapıya bağlamıştım? Hemen hızlı bir şekilde kontrol edeyim. 2 numaralı kapıya bağlamışım. O zaman geliyorum, burayı 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi geldim, tıkladım. Gördüğünüz gibi ledim yandı ve söndü. Evet, gayet güzel. Şimdi buzzer'ımız için yapalım aynı şeyi. Buzzer kuklamın üzerine tıklıyorum. Bu arada hangi kuklaya yazacaksak onun içerisine yani tıklamamız gerekiyor ve öyle yazmamız gerekiyor. Şimdi diyorum ki olaylardan bu kuklaya tıklandığı zaman benim robotlardaki Pino kodlarımın içerisinden buzzer'ımın kod bloğunu alıyorum. Ve geldim, diyorum ki buzzer'ımın sesini çıkartmak istiyorum ben. Kaç numaralı kapıya bağlı? 1 numaralı kapıya bağlı. D8 yapalım. D2 değil de farklı bir nota olsun şu anda. D8 notasını yarım saniye boyunca çalmasını istiyorum. Deneyelim. Evet, gayet güzel. Buzzer'ım da çalıyor. Evet, şimdi servo motorumuzu yazalım. Servo motorumuzun kodlarını yazmak için kuklamızın içerisine girdik. Geliyorum ve diyorum ki olaylardan bu kuklaya tıklandığı zaman robotlara gidelim ve servo motorumuzun çalışması için gerekli kodu alalım. Kaç numaralı kapıya bağlıydı? 5 numaralı kapıya bağlı. Tıklıyorum. Açı olarak 90 açısından 0 açısına doğru gelmesini isteyeceğim. 1 saniye beklesin ve robotlardan servo motorumuzun çalıştırma kodunu yine 5 numaralı kapıdan 0'a gelmesini istedim. Şimdi bir daha deneyelim bir. Evet, 90, 0. Tıkladım, 90, 0. İsterseniz buradaki saniyeleri 1 saniye yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz kadar onları arttırabilirsiniz. Ben şimdi 1 saniye yaptım. Ve geldik DC motoru artık. Son kısımdayız. DC motorumuzu kodlamak için yine DC motor kuklamızın üzerine bir kere tıklıyorum. Ve olaylara geliyorum. Diyorum ki bu kuklaya tıkladığım zaman robotlardan benim DC motorumu döndür. Pinobot teker kod bloğunu aldım. A1 ve A2'ye bağladığım için sağ tarafı kodluyorum. İleri yönünde dedim. Ve hız olarak 255 hızında hareket etsin. 1 saniye sonra bunun hızı da dursun istiyorum. Şöyle Pinobot'u durdur diyorum. Başlattım. Şimdi tıklıyorum. Bir kere tıkladım. Evet. Gayet güzel. Şu an her şeyim çalışıyor. Bir tam ekran yapayım ve tek tek denemeye başlayayım. Tabii hangilerini tutabileceğim bakalım. Şöyle. Servo motorumu. Önce bir ledlerimi deneyeyim. Evet çocuklar, şimdi yeşil ledime tıklıyorum. Yeşil ledim yanıyor. Sarı ledime tıkladım. Yanıyor. Kırmızıya tıkladım. O da yandı. Gayet güzel. Buzzer'ıma tıklamak istiyorum. Son. Servo motor. Gayet güzel. Tekerlek. Evet. Evet çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte yine çok farklı olan bir uygulama yaptık. Sizler bu uygulamayı biraz daha geliştirip değiştirebilirsiniz. Yaptığınız uygulamaları bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.